Bir yerden sonra kelimeler anlam taşıyıcısı olmaktan çıkıp varlığın bahanesi haline gelirler. Ya biz şu romantik anı yanlış kişilerle geçiriyoruz ya. Sen devam edeceksin galiba. Doğum günü kutlu olsun Aslan. Vlogta. Bitti benimki. Es mübarek, tevellüd es mübarek. Bom ba ba bom bam, ba bi ba ba bom bam, ba bi ba ba bom bam. Sinua vaimo seurasi nukahtaa. Masentaa. Mikä? Kun juon niin paljon. Miksi sitten juot? Kun masentaa. Bu coğrafyada yaşananlara dair en doğru ve sağlıklı tepki kesinlikle paranoyadır. Sonraki birkaç günün sessizliği, zamanın başlangıcından beri çalınmış tüm müziklerin sesinden daha gürültülü olmalıydı. Ve son olarak güneş o kadar güzel batıyor ki ona isim vermeye vaktimiz olmadı. Korkunun, arzunun, genel olarak dünyevi kaygıların ötesindeydim. Onun yanındayken şu anda yaşayabiliyordum. Geçmişim veya bugünüm yoktu.
Düşünceden yoksundum. Saçma sapan gevezelikleri için fazla evrimleşmiştim. Fazla havalıydım. Değişen dünyada kader nasıl sabit olabilir ki? مادر بی تو تنها و غریبم اتاق خالیم بی تو چه سرده مادر خوب و قشنگم بدون تو دل من پاره درده فضای خونه بی بوی توییچه صدای تو هنوز اینجا میپیچه Gördüğüm şeylere karşı elimden bir şey gelmediği için kendimden nefret ettim. Duyulmayan sesimden, delirmeyen aklımdan nefret ettim. Bir an önce rahat etse bu memleket, kurtulsa o lanetli ellerden. Ama hayır, değil mi? Kötüyü tanımlamamız gerekiyor tekrar. Bence kötüyü böyle bir her 5 senede, 10 senede bir tekrar tanımlayıp kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü içi çok boşalan bir iyiliğe doğru gidiyoruz. Yani bugün bu hayattan göçüp gidecek olursak eğer, geride bırakacağımız şeyleri bir kenara bırakıyorum düşünmeyi. Düşünmeyi bir kenara bıraktım ya. Sanırım hayatta en çok ilgilendiğim şey onurlu ve ahlaklı biriydi dedirttirmek kendime. İki kişi arasındaki ilişkiyi bilmediğimizde birbirleri için çok şey ifade edilebilir. Her biri için hangi olası yaşamı istediğimiz belli değil. Birbirlerini tanıdıkları versiyon mu yoksa yabancı oldukları versiyon mu? İnsanları uzaktan gördüğümüz sürece her şey mümkün çünkü. Sanki onların yaşadıkları tek bir deneyim değil, hayal edilebilecek tüm hayatlarla karşı karşıyayız. Budist düşünceye göre iki kişi arasındaki her türlü iletişim önceki yaşamlarındaki yani past lives'larındaki belirli bir ortaklığa bağlı. Ancak insan yaşamının farklı aşamalarıyla ilişkilendirilir. 너가 기억하는 나영이는 여기에 존재하지 않아. 근데 그 어린애는 존재했어. 너 앞에 앉아있지는 않지만 그렇다고 없는 거는 아니야. 20년 전에 난 그 애를 너와 함께 두고 온 거야. Bir kişinin kendisinin yeni versiyonları olması kaçınılmaz. Tek bir varlığın bu farklı tecellileri hem farklı bedenlerde hem de farklı ruhlara sahiptir. Ama tıpkı yeni bir bedende eriyen ruh gibi insan da kendisinin parçalarını yeni bir yaşam aşamasına taşır. Geçmişten gelen bir işaretle karşılaşmak tıpkı geçmiş yaşamlardan yani past lives'lardan bir hayaletle karşılaşmak gibi İnya'nın yaratan da burasıdır. Dolayısıyla reenkarnasyon doğal açıdan insanın hayatı boyunca geçirdiği değişimi temsil ediyor. İnsanlar içgüdüleri ve duygularıyla sınırlı değil ve insan empatisi ya da ahlak dediğimiz insanları karmaşık felsefi fikirlerin ötesinde birbirlerine bağlar. Ya şöyle olsaydı sorusunun doğal özelliği aslında onun cevaplanamaz olması. Hayat büyük değişiklikler yaratan küçük ayrıntılarla dolu ve bu aşılmaz kaosa tamamen hakim olmaya çalışmanın bir anlamı yok bence. Do you know what 인연? You and me. Yeah, you and I are Indian too.
شدیم تو جاده رهسپار زنده بود امیدمون به عشق اون گیاه خانه بود برام که موند ازش یه کوله بار اما امروز که اینجاییم با تموم سختیاش ماییم که روی پاهامون باسادیم را افتادیم تلخ دوری از اون خونه اما وقتی که نمیتونه سقف یه جا قد تو باشه نباید رویات کوتاشه Hazır mısın? Böyle bağırıyor. Bu bağırıyor. Eminsin değil mi?